Bu bölümleri aslında ben çiftlik günlükleri demek istiyorum. Çünkü bu bölümlerde çiftlikte gün gün ne yaptığımızı, gün gün demeyeyim de genel olarak 1-2 ay içerisinde kış sezonunda neler yaptığımızı, burada size gösterdiğim teknikleri nasıl uyguladığımızı ve dünyanın dört bir yanından gelen bu deneyimi yaşamak isteyen gönüllülerle neler yaptığımızı ve aslında bu gönüllüleri de tanımanızı sağlayacak bölümler olacak. Bu bölümde Kasım sonundan Aralık sonuna kadar işlemiş olacağız. İtalya ve Fransa'dan gelen gönüllülerimizle mulch tekniğini uygulamalı olarak göreceksiniz. Çin'den gelen gönüllülerimle hayatlarında ilk defa odun kesip odun toplamış olacağız. Kışa hazırlık yapacağız. Aynı zamanda da Yeni Zelanda'dan gelen gönüllüler de 25 Aralık'a denk geldiği için onlarla birlikte yalnız hissetmesinler diye Noel'i kutlayacağız. Bütün ailecek. Hepinize iyi seyirler. Hello. What are you up to, guys? We harvest some basil, and now we'll plan to do some pesto. Evet, bunlar bizim son basil'larımız, fesleğenlerimiz artık. Bunlarla pesto sosu yapacağız. This can go back for mulching. Yeah. Did you see my mulching composting area down there? There's a I'll show you. Inside the greenhouse. Olur. Do you want Turkish coffee? No, thank you. Thank you. A little bit. Tamam, 4 kişi. Teşekkürler. She found more. Nice. Evet, hibiskus. Aloe vera. Bunları çoğaltmak için, başka yerlere dikmek için çıkardılar. Tohumları buraya koymuşlar. You can still keep it open. Evet, bakın. Küçük küçük. Bak, burada denemek için yine her yere bakla ektik. Sadece şuraya biraz saman koyduk. Baklaların sadece çıktığı yerlere bak. Yani bu doğada üstü böyle çıplak toprak bütün bakterileri, içindeki her şeyi öldürüyor. Yani bu çok yanlış bir şey. Ormanda çıplak toprak göremezsin. Doğada da göremezsin. Yani bu toprağı muhakkak ya bir ekinle ya yoncalarla bir şekilde ya da talaş veya samanla veya dallarla, dalları öğüterek bu toprağın bir şekilde üstü kapanmalı. O hem besin, hem güneşten koruyor, hem nem sağlıyor, hem bakteriler coşuyor. Farkı görebiliyorsun değil mi? Aynı anda ekildi. Şu ikisi arasındaki farka bak. Ben bunu sırf insanlar görsün diye yaptım. Şimdi burayı komple sizinle birlikte yapıp yeni tohumlar ekip burayı da düzgün hale getireceğim. Böyle bırakmak istemiyorum. Damla sistemi değil mi? Damla sulama yapacağız. Evet arkadaşlar. Şu an malçlama yapıyoruz. Fransız ve İtalyan arkadaşımızla. Havayı görüyorsunuz. Sabah çok iyi bir yağmur yağdı. Küçük bir güneş açtı. Hadi biraz çalışalım bahçede dedik. Buraları temizliyoruz. Tohum attık. Şimdi tekrar yağmur gelme durumu var. O yüzden hemen malçlamayı yapıp içeriye geri döneceğiz. So it helps actually in summer, how you say, the getting too hot, getting quickly dry, keeps the water inside, but it also makes the sunlight cannot reach the soil. It's not good for bacteria, and also it's good for the like a wild plants, let's say, we don't want to grow. I don't want to call them wild plants, they're plants actually, but whatever we cannot eat we call it wild. It's like the Roman Empire, whoever outside of their border they call barbarian. It's discrimination. So Mara now taking out the unwanted plants
and then we're just separating them next. So they're going to be compost and mulch also. We have hay bales, like straw bales here. And then we have 2 workawayers from Greece, Hello. Zamara. Hello. And then tell your name. Jerome. Jerome. Yeah, of course, it's Jerome. Actually, Jerome from France, as you can understand from the name, and Mara is from, as you can understand from her, from Italy. But they both living in a commune, in a community, Yes. commune farm, self-sufficient farm in Greek, close to Yeah. the Larissa. Larissa. It's called Cobb. Yeah. Like the How it Building called? community. Coop? Cobb. Coop community? Yeah. Greek, yeah, because Coop means Coop. If we write in Google Coop, there will be many pages about right, Coop. Cobb.gr. Okay, Coop.gr. Yeah. So what are you growing there? We have a food forest, Mm-hmm. so we have different trees, both fruit trees or organic matter trees like acacia,